Savaşı durdur. Nükleer silah geliştirme. Nükleer silah programını sonlandır. NATO'nun güvenlik ve çıkarlarına meydan okuma. 31 müttefik NATO üyesi 90 maddelik bir sonuç bildirisi yayınladı ve az önce saydıklarım benim dikkatimi çeken en önemli başlıklardı. Aslında tırnak içinde öneri ya da daha kaba tabirle tehdit de diyebiliriz. Hedefe Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore oturtuldu. Demokles'in kılıcını biliyorsunuz. Sürekli başlarının üzerinde sallandırılıyor desem yanılmış olmam. Ülkeler elbette çıkarlarına göre hareket etmek isterler. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya İngiltere'nin böyle bir tavır alması doğal akışta çok da eğreti durmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir ülkesine savaş açması, daha doğrusu o bölgeye demokrasi götürmesi aynı derecede tepki alıyor mu mesela? Bu sorunun yanıtını yorum kısmında tartışırken GZT'ye henüz abone olmayanlardan küçük bir isteğimiz de var. Çok çalışıyoruz, hiç durmadan araştırıyoruz. Bu süreçte bizi motive eden en önemli şey ise abone sayımızın yükselmesi. Bize bu süreçte yardımcı olursanız çok seviniriz. Az önceki soruya ben cevap vererek devam edeyim. Elbette bu denli yüksek bir makamdan yapılan bir tepki söz konusu değil. Peki belli bir kesim için bu mümkün değilken bazı ülkelere karşı yapılan bu söylemler ne kadar haklı? Ve o ülkeleri bu duruş karşısında motive eden en önemli unsurlar neler? Ben Hikmet, başlıyoruz. Vilnius'taki zirvenin ardından yapılan 90 maddelik sonuç bildirisinde elbette birçok detay vardı. Bunlardan ilki, Türkiye'nin yaktığı yeşil ışıkta İsveç'in ittifakın 32. üyesi olmasının önünün açılması oldu. Finlandiya'nın üyeliğinden duyulan memnuniyet ve savunma sistemlerinin entegrasyonuna kadar birçok ifade de vardı bu bildiride. Zirvenin ana teması NATO'nun yeni tehditlere karşı savunma planlaması olarak öne çıktı. Bir diğer önemli özellik ise NATO üyesi olmayan Japonya, Kore Cumhuriyeti, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de zirveye katılmasıydı. Hep ve daimi düşman Rusya'nın yanına Çin'in de artık yüksek sesle konulduğunun önemli bir adımıydı bu. Pasifik'te gücünü korumak ve artırmak isteyen ABD bu adımlarını artık NATO şemsiyesi altında atmak istiyor da diyebiliriz. Çünkü bu ülkelere ABD'nin doğrudan bir güvenlik garantisi söz konusu. Pasifik'teki çekişmeye karşı ABD'nin NATO üzerinden Çin'e vermek istediği bir mesaj da diyebiliriz. Bu şemsiye altında olmanın önemini son zirveyle yeniden hatırlayan bir ülke daha var. Daha önce beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'ya sıkı sıkı sarılmayı tercih eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bahsediyorum. Bu videoyu hatırlayanlarınız vardır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile fotoğraf çekiminde elini cebine koyan Macron, protokol şefi tarafından uyarılmıştı. Vücut dilinin her şey olduğu günümüzde bunun bir üstünlük aracı olarak kullanıldığını hepimiz biliyoruz ve Macron'un bu hareketine müsaade edilmedi. ABD ve Çin arasındaki gerilime katılmak istemeyen lider Avrupa'nın kendine ait olmayan krizlere bulaşmamasını tavsiye etmişti. Son zirveye Pasifik'ten gelen ülkeler eklenince Çin'e karşı duruş net çizgilerle belirlenmiş oldu. Aslında kendi ifadesiyle Avrupa'ya ait olmayan bir kriz nedeniyle Çin'in karşısına konumlandı bir anda. Bu duruma aykırı bir açıklamasının olmadığını düşünürsek NATO çemberindeki konumundan şu an için memnun olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Rusya da zirveden payına düşeni aldı. Sovyet nüfus bölgesi olarak tanımlanan Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'ın da zirveye çağrılması Rusya'ya karşı açıktan bir meydan okuma olarak görülebilir. Hatırlarsanız Ukrayna-Rusya savaşının nedenlerinden biri de NATO'nun coğrafi genişleme talebi ve Ukrayna'nın da bu talebe uygun hareket etmesi olarak gösterilmişti. Son yapılan hamleyle Rusya'nın büyük kaygı duyduğu bu adım yeniden gündeme getirilmiş oldu. Her saldırı topla tüfekle olacak değil elbette. Bu da ciddi bir iletişim saldırısı olarak kayda geçti. NATO'nun tehdit algısına karşı yapılan açıklamada Rusya'yı tarif ediyor desek yanılmış olmayız. Çünkü yapılan açıklamada doğrudan tehdit olduğu yönünde bir ilan söz konusu. Elbette Rusya'ya destek veren Belarus ve İran da bu açıklamalardan nasibini aldı. NATO, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'nın yıpratılmasını ve politik olarak bir değişimin önünü açmak istiyor. Bir diğer talebin muhatabı da İran oldu. Balistik füze faaliyetlerinin durdurulması istendi. Bu yeni ve son dakika bir haber değil elbette. Yıllardır devam eden çalışmalar uzun yıllardır özellikle ABD'nin önemli gündemlerinden biriydi. Yapılan incelemeler, atılan adımlar hatta İran'ın ekonomisine yönelik sert politikalarda bu ilerleyişi henüz durdurmaya yetmedi. Bu haritada gördüğünüz ülkelerde ya nükleer silah ya da nükleer silah olma ihtimali var. Peki bu kadar ülkede varken hedefe neden İran ve Kuzey Kore oturtuluyor? Aslında bu teknolojiye ulaşmak yasak değil. Yani yasak ama bu yasak kim olduğunuzla doğrudan ilişkili. Mesela nükleer başlıkları yasaklayan anlaşmalar sürekli dünya gündemindedir. Fakat bu anlaşmanın tarafları sayılacak 9 ülke istedikleri takdirde çekilme yetkileri de vardır. ABD ve Rusya arasında yapılan nükleer silahsızlanma anlaşması iki ülkenin çekilmesiyle son bulmuştu. Kuralı belirleyen
olunca kurallara uymama hakkınız da oluyor demek ki. Mesela nükleer üreten ilk ülkelerden biri değilseniz gördüğünüz gibi bu silahı üretmeniz yine bu silaha sahip ülkelerce engellenmek isteniyor. Kendi aralarında uzlaştıkları maddelere uymuyorlar ama yine de siz bu silaha erişmeyin diyorlar. Dünya üzerinde yaptırım gücü en kuvvetli kurum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak biliniyor. Öyle ki bu kurumun işgal etme yetkisi dahi var. 5 daimi üyesi yine nükleer sahibi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık. Hem bölgesel dengeler hem de gücün devamlılığı için İran ve Kuzey Kore'nin nükleere erişiminin engellenmek istenmesi ülke menfaatleri düşünüldüğünde anlaşılabilir bir hale geliyor. İran ve Kuzey Kore birçok anlaşmaya hem taraf hem de peşi sıra gelen yaptırımlara maruz kalıyor olsalar da nükleerin caydırıcı gücü karşısında bu adımlardan geri durmadığını görüyoruz. Coğrafi şartlar, komşularla ilişkiler gibi kriterler de bu kapsamda oldukça belirleyici diyebiliriz. Bir sonuca varması için öncelikle uluslararası hukukun tüm ülkeler için ortak işlemesi gerekiyor. Kuralları belirleyicilerin kurallardan muaf tutulması, dünyanın geleceği için nükleer bombaların ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin yapılan yorumların boş ve tutarsız olduğunu gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın nükleer gücünü her seferinde ortaya atması, ABD'nin karşılık veririz söylemi bunun güzel bir örneği. Ülkeler bile isteye bu gücün sahibiler ve 9 ülke dışında başka bir tarafın buna sahip olması demek kendi oluşturdukları güvenli alanın ihlal edileceği anlamını taşıyor. Dünyadaki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ve Rusya'ya ait. Birleşmiş Milletler dahil nükleerle mücadele kapsamında atılan her adımın boşa çıktığı bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. Bu kapsamda yazılan birçok rapor gelecek yıllarda savaş başlıklarının artacağı yönünde ortak bir kanaate sahip. Yani Kuzey Kore ve İran'a yönelik sert tepkiler bu ülkeleri durdurmayacağı gibi silah üretmeyin temennisinde bulunanlar da nükleer güçlerini artırmaya devam edecek. Askeri kapasitenin zirvesi olarak belirlenen nükleer güce yatırımlar 10 yıllardır sürerken kullanılmamasının altında yatan motivasyon biri kullanırsa diğeri de kullanır mantığı gibi görünüyor. Bu haber 2021 tarihine ait. Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlıyor. Anlaşmayı imzalamayan bazı ülkeler de var. Onların kim olduğunu tahmin etmek zor değil. Öyle değil mi? NATO, Çin'e güvenlik ve çıkarlarına meydan okumaması yönünde telkinde bulunurken buna da bir parantez açmamız lazım. Ucuz iş gücünü avantaj olarak kullanan Çin, kendini merkezi bir üsse çevirmeyi başardı. Avrupa başta olmak üzere yeni yollarla pazara ulaşmayı da lehine çeviren ülke, dünyadaki dengelerin değişmesine neden oldu. Küresel kutuplaşma, küresel güvenliğin dönüşmesine de neden olurken, Çin, Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere hem ekonomik hem de askeri gücünü artırmaya devam ediyor. Hal böyle olunca Çin de bildiride kendine yer buldu. Çin'in politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine zorluk çıkardığının altı çizildi. Yapıcı ve açık bir ilişkinin şeffaflık içinde yürütülmesine vurgu yapıldı. Ayrıca Rusya ve Çin arasında stratejik ortaklık da yine dikkati çeken kısımlardan biriydi. Birleşmiş Milletler daimi üyesi olan Çin'den Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'yı kınaması ve silah desteği vermemesi istendi. Aynı talep İran için de yapıldı. Bu metnin arka planında Çin bizim düşmanımız değil metni yatarken bir yandan da ABD'nin aksine Avrupa ülkelerinin Çin'le iyi ilişkileri, işbirliğini ve ticari ilişkilerini sürdürmek istediğini söylememiz mümkün. Kuzey Kore'nin de Rusya'ya tam destek ve dayanışma verdiğini bildiğimizden hedefe oturtulan ülkeler bizi şaşırtmıyor. Tabii bu taleplere henüz bir karşılık gelmedi. Özellikle teknoloji anlamında Çin'in oluşturduğu tehditler ve şeffaflık anlamında bir talebin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Caydırıcılık kavramı kapsamında Soğuk Savaş döneminde uluslararası barış ve güvenliğin teminatı olarak görülen nükleer silahların günümüzde de bu bağlamda kullanıldığı bir sır değil. Soğuk Savaş sonrası dönemde de nükleer yayılma sorununun önüne geçilememesinin belli başlı nedenleri vardı. Bunlardan ilki mevcut nükleer yayılmayı engellemek isteyen devletlerin ortaya koyduğu zorluklar. Bunun en güzel örnekleri hem yayılmayı engelleme tarafında olup hem de nükleer silah denemeleri ve nükleer programları yapan Kuzey Kore ve İran örnekleridir. Mevcut nükleer yayılma rejiminin dışında kalan Pakistan, Hindistan ve İsrail gibi devletlerin ortaya koyduğu zorluklar da ikinci kısımda örnek olarak gösterilebilir. Nükleer yayılma sorunu Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası güvenlikle ilgili en önemli gündem başlıklarından biri olarak güncelliğini korusa da atılan adımlar ve tehditlerle bir sonuca varılmadığını görüyoruz. Bunun temel sebebi de ülkelerin birbirine güvenmemesi diyebiliriz. Ayrıca bu isteğin tarafı olan ülkelerin nükleer güçlerini her geçen gün artırdığı bir ortamda bu taleplerin bir karşılığının olmadığını da biliyoruz. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından ABD'nin Orta Doğu politikasındaki en önemli hedeflerinden biri haline gelen İran, Clinton yönetimi tarafından haydut devletler arasında sayılmış, Bush yönetimi tarafındansa şer ekseni ülkeler arasında gösterilmişti. Tüm bunların nedeni nükleer tehlikenin onların kontrolünün dışında gelişmesi olarak gösterilebilir. Uzun süredir dile getirilen fakat aslında
aslında aşina olduğumuz bir terim söz konusu. Yeni Soğuk Savaş dönemi. Rusya ve Çin'in liderliğinde bir blokla ABD ve NATO tarafının bir blok haline geldiği bir senaryo bu. Jeopolitik güçler arasında yeniden siyasi ve askeri gerginliğin üst düzeye çıkmasını NATO bildirisiyle yeniden hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Yakın gelecekte nükleer güçlerin daha da artması, ekonomik zorluklar ve ülkeler arası çatışmaların yoğunlaşacağı bir dönem yakın diyebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi birkaç cümleyle ben ne düşünüyorum onu anlatayım. Bugünlerde sinemalarda bir film gösterime girdi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Adı Oppenheimer. Amerikalı teorik fizikçi ve atom bombasının babası Robert Oppenheimer'ın biyografisini anlatıyor. Hem atom bombasını üreten hem de bu bombayı yapmanın ahlaki değerlerine dokunduğunu söyleyen biri bu. Hatta pişman olduğunu söylediği açıklamalar dahi var. Fakat çok ince bir ayrıntı da mevcut. Oppenheimer bu yaptığından dolayı hiçbir zaman özür dilemiyor. Bunun altında yatan motivasyonsa milyonlarca insanın ölümünün önüne geçtiğine inanıyor olması. Bu biraz saçma gelebilir. Evet, Japonya'ya atılan bombalarla yaklaşık 500.000 kişi hayatını kaybetti. Fakat atom bombasının kullanılmasıyla 2. Dünya Savaşı da sona ermiş oldu. En büyük motivasyonlarından biri atom silahlarının olduğu bir dünyada savaşların sona ereceğine inanması. Yani güzel bir dünya için bu adımın atılması gerektiğine inanmış bir bilim adamı. Günümüzde atılan adımların temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Bugün de ülkeler nükleeri tıpkı geçmişte olduğu gibi bir caydırıcı güç olarak kullanmaya devam ediyorlar. Fakat süreç Oppenheimer'ın iddia ettiği ya da umduğu gibi işlemedi. Günümüzde savaşların devam ettiğini bildiğimizden bu amacının boşa çıktığını, savaşın önlenmesinin tarifsiz yaralar açacak bir bombayla sonlandırılması hayalinin başarısız olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Savaşı durdur. Nükleer silah geliştirme. Nükleer silah programını sonlandır. NATO'nun güvenlik ve çıkarlarına meydan okuma. 31 müttefik NATO üyesi 90 maddelik bir sonuç bildirisi yayınladı ve az önce saydıklarım benim dikkatimi çeken en önemli başlıklardı.